Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde hanımlar piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Tarçın, yeşil ve krem tonlarında. Tarçın ve yeşil ipimiz çok az gidiyor. Ana rengimiz krem. Şişlerimiz ise 3 numara. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çok farklı, güzel, şık bir patik oldu ve patiğimizin hiçbir yerinde bu şekilde dikişimiz yok. Patiğimizde de normalde bu üst bölümlerde hep iki şiş kullanıyoruz. Fakat şu ön bölümlerinde ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için bu şekilde yedek iki şiş daha kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu üst bölümden başlıyoruz hanımlar. Öncelikle bu dilimleri yapıyoruz. Sonra şu kenarları ördükten sonra bu taban kesimini yapıp arka bölümünü örüyoruz. Hemen başlayalım. Krem ipimiz ile hanımlar başlayacağım. 14 ilmek olarak şöyle krem ipimin ucunda şöyle bir tek uzun bir ip bırakıyorum. 14 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 ilmeğimi attım. Şuraya hemen bir düğümlüyorum kenarını. Şöyle. Geri dönüyorum hanımlar. 14 ilmeğimizi attık, geri döndük. Bu aşamada hemen ters renk ipimi de hazırlayacağım. Yanıma koydum. Yapacağımız işlem şu. Bu kenardaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Geri döndükten hemen sonra ters renk ipimi aldım. 14 ilmeğim vardı. Aradaki 12 ilmeği ters renk ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Şöyle 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendine düğümleyeceğim. Sökülme, açılma yapmasın diye şuraya şöyle 2 tane düğümümü atıyorum. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine tarçın rengi ipim ile öreceğim. Bu şekilde. Yani 14 ilmeğim vardı. Sağ ve soldaki birer kremi örmüyoruz. Aradaki 12 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın burada bir kremim kaldı. Bu krem kalsın. Ben geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örerek şöyle başladım. Şu an arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi tarçın rengi ipimiz ile örüyorum. Bakın hanımlar sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ortadaki tarçın rengi ilmeklerimi ördüm. Kenardaki bir kremimi örmedim. Bakın tarçın rengi ipimizle burada bir diş haroşa oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Ortada 12 tane tarçın ilmeğim vardı. Şimdi 11 tanesini öreceğim. Ön yüzdeyken şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tarçın ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardaki kremler zaten örülmüyor. Bakın bir tane tarçın ilmeğim kaldı burada. Geri dönüyorum. Burada da hanımlar bir tarçın kalana kadar öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Bakın burada da bir tarçın ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi burada 2 tarçın ilmeğim kalana kadar öreceğim. Şöyle ilk ilmeği aldım. 2 tane tarçın ilmeğim kalana kadar örüyorum. Şöyle. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Şimdi şu tarafta da kenarda şurada 2 tane tarçın ilmek kalana kadar öreceğim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Burada 2 ilmek tarçınım kalana kadar örüyorum. Şöyle geri döndüm. Şimdi burada 3 tane tarçın ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın ön yüzdeyim. 3 ilmek tarçınım kalacak. İlk ilmeğini ön yüzde aldım. Kenarda 3 tarçınım kalana kadar örüyorum. Bakın burada 3 tane tarçın ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Şimdi burada da 3 tarçınım kalana kadar öreceğim. Yine ilk ilmeği örerek başladım.
Bakın burada da 3 tane tarçın ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Burada 4 tarçın kalana kadar öreceğiz bu defa. İlk ilmeği aldım. Bakın hanımlar, şurada 4 tane tarçın ilmeğim kaldı bu defa. Her seferinde birer ilmek bıraktım. Tekrar geri dönüyorum. Burada da 4 tarçın kalana kadar öreceğim. İlk ilmeği örerek başladım. 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bakın şurada 4 tane tarçınım kaldı. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Önce 12 tane tarçın ilmek vardı. Sağda ve solda 4'er tane tarçın ilmek kalana kadar patiğimizin bu bölümünü örmüş olduk. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeği şöyle almadım. Ön yüzdeyim. Bu tarçın ilmekleri burada, bakın 7 tane tarçın ilmeğim var. 7 ilmeğin tamamını örüyorum. Ardından buradaki bir kremi yine örmedim. Tekrar geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeği şöyle örmeden aldım. Buradaki 12 tarçın ilmeğimin tamamını öreceğim şimdi de. Şu 12. tarçın ilmeği hanımlar bakın örmedim. Sağ şişime aldım. Tarçın rengi ipimi kendime doğru alıyorum ve son krem ilmeğimi örmeden aldım. Bakın hanımlar, bu şekilde şuradaki ilk dilimimizi tamamlamış olduk. Bakın şuradaki bu ilk dilimimiz oluyor hanımlar. İlk dilimi yaptık. Şimdi ikinci dilimi yapacağız. Buraya krem ipimiz ile ilmekler atacağız şimdi. Şimdi ikinci dilim için hanımlar yapacağımız şu. Bakın ön yüzdeyim. Şu ilk kremi örmeden aldım. Buraya gene bu krem ile birlikte toplam 7 ilmek öreceğim şimdi. Bakın şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7. Buraya hanımlar bu şekilde gördüğünüz gibi 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu ilk ilmeği örmeden aldım. Bu 7 ilmeği arka yüzde yine öreceğim. 5, 6, sonuncu ilmeği şimdi örüyorum 7. Bu aşamada hanımlar şuraya bir 7 tane kremimiz oldu. Buraya bir 7 krem daha atacağız. İlmek atacağız. 14 ilmek olacak. Yine bu defa ilk 14 ilmek üzerinden bakın. Bu dilimi yapmıştık. Sonra 14 ilmek üzerinden ikinci dilimi yapacağız. Şimdi krem ipimiz şöyle altta, bakın başlangıç ipimizin ucu kalmıştı bir miktar. Hemen şurada. Yine bunu kullanarak şöyle 7 ilmek atacağım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek attım. 7 ilmekte bunun yarısını örmüştüm. Burada 14 tane kremimiz oldu. Şöyle kremimin ucunu yine şöyle tarçın ipime bağlıyorum. Şuraya. Şimdi burada 14 tane kremimiz var. Yandaki şu tarçınları hiç düşünmeyelim bile hanımlar. İkinci dilimde ben yeşil ipimi kullanacağım. Dileyen 2 renkli de yapabilir. Ya da benim gibi sadece krem ve bir renkli ip kullanabilirsiniz. Ya da daha fazla renkli ip de kullanabilirsiniz. Artık ipleriniz varsa o şekilde de yapılabilir. Şimdi hemen ikinci modeli yapacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı yapıyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci dilimimi başlatıyorum. 14 tane kremim vardı. Kenardaki birer kremi örmüyoruz. Ortaya 12 tane yeşil öreceğiz. Hemen yeşil ipimin ucunu da şuraya düğümleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi ortaya 12 tane yeşilimi öreceğim. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikinci dilimi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Şöyle bakın ilmeklerimi örüyorum. Burada 5 tane yeşilim oldu. Şu 6. yeşilim. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın burada bir tane krem kaldı. 14. krem. Geri dönüyorum. Burada hemen 12 tane yeşilimi yine öreceğim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Yeşillerimi yine bakın arka yüzdeyim. Yeşil ipim ile haroşa örüyorum. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikinci dilimi de aynı şekilde yapıyoruz. Sonuncu yeşilimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüze şu ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi burada bir yeşil kalana kadar öreceğim. Kenarda bir yeşil bırakacağım. Sonra 2 yeşil bırakacağız. Sonra 3 yeşil. Sonra 4 yeşil. Ardından
Yeşillerin tamamını tekrar haroşa örüp üçüncü dilime başlayacağız. Bakın bir yeşil kaldı. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine burada ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen şurada da bir yeşil kalana kadar örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir yeşilim kaldı. Tekrar geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu defa burada 2 yeşil kalana kadar öreceğim. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenarda 2 yeşilim kalana kadar örüyorum. Bakın 2 yeşilim kaldı. Tekrardan geri döndüm hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Burada da 2 yeşilim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın 2 yeşilim de burada kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Şimdi 3 yeşil kalana kadar öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. Burada 3 ilmek yeşilim kalana kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Bakın 3 yeşilim kaldı. Geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örerek başladım. Ve burada da yine 3 yeşil kalana kadar öreceğim. Bakın 3 yeşilim kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi de 4 yeşil kalana kadar örüyoruz. 4 ilmek yeşil. İlk ilmeğimi bıraktım. Bakın burada 4 yeşilim kaldı. Geri dönüyorum. Yine burada da 4 yeşil kalana kadar öreceğiz. Arka yüzde ilk ilmeği örerek başlıyorum. Bakın bu kenarımızda da 4 yeşilimiz kaldı. Ardından geri dönüyoruz. Kenarlarda 4'er yeşil kalana kadar ördük. Şimdi ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi alıyorum. Yeşillerimin tamamını öreceğim. Bu şekilde. Bakın yeşilimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine yeşillerimin tamamını öreceğim hanımlar. Bu şekilde son sıramız. Son sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Son yeşilimi örmeden aldım. Yeşili aradan çıkarıp arkada bırakıyorum ve krem ipimi sağ şişime aldım. Gördüğünüz gibi hanımlar bakın buraya ikinci dilimimizi de tamamlamış olduk. Şimdi yine yapacağımız işlem şu, üçüncü dilime başlayacağız. Bunun için de yine şu krem ipimizi alıyoruz. Şu krem ipimizle başlayacağız hanımlar. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buraya hanımlar kenar ilmeğimizle birlikte buraya 7 ilmek öreceğiz. Şu ikinci ilmeğim. Hatta yeşilimi keseceğim hanımlar. Diğer yeşili yaparken tekrar ekleyeceğim buraya. Şöyle ikinci ilmeği ördükten sonra yeşilimin ucunu şöyle kesiyorum buradan. Hemen kremimi düğümleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi 2 tane krem oldu. Üçüncü kremim. Şu dördüncü kremim. Şu beşinci kremim. Şu 6. Bir tane daha örüyorum, 7. 7 kremden sonra geri döndüm hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu 7 kremimi tekrar örüyorum haroşa. Bakın sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi buraya hanımlar ikinci dilimi başlatırken yaptığımız gibi bir 7 ilmek daha atacağız. Bakın şu ucunda kalan ipimiz ile buraya bir 7 ilmek daha atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çünkü üçüncü dilimimizi yapacağız. Hemen şuraya şöyle düğümümü atıyorum. Bakın geri döndük hanımlar. Şurada şimdi yine 14 tane krem ilmeğimiz oldu. Yine yapacağımız işlem birinci ve ikinci dilimde yaptığımız şeklin aynısı. Bu defa bakın ben tekrardan tarçın rengi ipimi kullanacağım. Dileyen dediğim gibi farklı renkleri kullanabilir. Aynı renkle de devam edebilirsiniz. Tekrardan hanımlar şu tarçın rengi ipimi alacağım. Arkada biraz geniş bırakarak şöyle. Buradaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şu kenardaki ilk ilmeği. Şu ortaya hanımlar yine 12 tane tarçın öreceğiz. 12 tarçın. 2 oldu. Bu aşamada şu alttan geniş tarçın ipimizi bırakmıştık. Burası gergin durmasın diye genişçe bıraktık. Bakın uzun kalmasın arkada diye şöyle alttaki tarçının altından da örerek alıyorum burayı. 3 oldu. 4. ilmeğim 5. Şu 6. ilmeğim. Şu 7.
Şu 8. Şu 9, 10, 11, 12. Şuraya hanımlar gördüğünüz gibi 12 tarçınımı ördüm. Kenarda bir kremim kaldı. Tekrar geri döneceğiz. 12 tarçın ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi yeniden geri dönüyoruz. 12 tarçın ilmekle buraya bir diş haroşa ördük. Yapacağımız işlem ilk iki modelle aynı hanımlar. Önce kenarda birer ilmek bırakacağız. Sonra ikişer ilmek. Sonra üçer ilmek. Sonra dörder ilmek. Ardından dörder ilmek bıraktıktan sonra ilmeklerin sıra sonuna kadar tarçın ile öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde yine tarçın ile öreceğiz. Böylece üçüncü dilimi tamamlamış olacağız. Birinci ve ikinci dilimi nasıl yaptıysak üçüncü dilimi de aynı şekilde yapmamız gerekiyor hanımlar. Şimdi ilk iki dilimle aynı şekilde üçüncü dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, üçüncü dilimimi tamamladım geldim. Patiğimizin şu sağ kenarındaki dilimlerini yaptık. Şimdi sol tarafa geçeceğiz. Yapacağımız işlem şu. Buradan 7 adet ilmeği keserek gideceğiz hanımlar. Bakın kesim yaparken şu başlangıç ipinin ucunu da diğer tarçın ipimi de şöyle aldım araya doğru yürüterek gideceğim. Bakın 7 ilmek keseceğim. Şöyle kenardan 2 ilmeği kestim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Tekrardan şu ipleri yaklaştırayım. 5, 6 ve bir ilmekle buradan kesiyorum. 7. Bu kenardan 7 adet ilmeğimizi kestik hanımlar. Şimdi diğer dilimimizi başlatacağız. Şimdi 7 ilmek kestik. Şimdi bir krem ilmeğim var. Şuradaki 7 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. Bakın tarçın ilmeklerim var. Örüyorum ilmeklerimi. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü. 5. 6. Şu kremi de ördüm 7. 7 ilmek buraya ördüm. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Buradaki 7 ilmeğimi arka yüzde yine örüyorum. 4. 5, 6 ve 7. Şimdi hanımlar buraya tekrar 7 ilmek atacağız. Şu bölümü için. Şöyle krem ipim elimde. Şu başlangıç ipimizin ucu da hanımlar bakın burada kalmış. Şunu da şöyle yaklaştıracağım. Şöyle. Buraya 7 ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim. Hemen şurayı elimle tutayım, sıkılayım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek buraya attım hanımlar. Şimdi hemen şu kenarına bir de düğüm de atacağım yine şuraya. İpimizin ucunu şöyle düğümlüyorum buraya. Bu bölüme hanımlar yine bakın tarçının karşısına tarçın, yeşilin karşısına yeşil. Tekrar diğer tarçının karşısına da bu tarçın dilimlerimi yapacağım. Karşı dilimleri yapacağız bu sıramızda. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şu alttan şöyle tarçın ipimi alacağım yine. Bakın şu şekilde tarçın ipimi alıyorum. Buraya hanımlar şöyle biraz genişçe bıraktım arkada. Çünkü arkadan şöyle yürüterek gideceğim. Şimdi bu ortaya yine 12 ilmek tarçınımı öreceğim. 12 ilmek tarçınımı. Aynı diğer dilimleri nasıl yaptıysak bu tarafı da aynı şekilde yapacağız. Şöyle. Bakın tarçın ipimi şöyle altından girerek örüyorum. Şöyle tekrardan yine bir altından gireyim. İp arkada uzun uzadıya kalmasın. Bakın buradaki 12 tarçın ilmeğimi ördüm. Şimdi geri döneceğiz hanımlar yine. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Bu 12 tarçınımı tekrar öreceğim. Tekrar krem kaldı kenarda geri dönüyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buralarda birer tarçın kalana kadar öreceğiz. İkişer tarçın kalana kadar öreceğiz. Üçer tane ve dörder tane tarçın kalana kadar öreceğiz. Ardından tarçın ilmekleri sonuna kadar örüp arka yüzde döneceğiz. Kalan 12 tarçın ilmeğimizi de öreceğiz. Yani buraya bir dilimi daha tamamlayacağız. Bu ön bölümlerde şu ilk yaptığımız dilimler gibi. Buradaki dilimimizi de yine diğer 3 yaptığımız dilim gibi tamamlayalım gelelim.
Evet hanımlar, buradaki tarçın rengi ipim ile dilimimi tamamladım, geldim. Şimdi yine hanımlar buradan şöyle 7 adet ilmeğimizi keseceğim. 7 ilmek keseceğim. Şimdi bakın, ilmekleri ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Şu birinci kesimim, şu ikinci kesimim. Yine şu ipleri yürüterek götürelim. 3, tekrardan şu ipleri şöyle yürüterek götürelim. Dördüncü kesimim, 5, 6, yine şu iplerimi yürütüyorum. 7. Buraya 7 ilmek kestim hanımlar. Bu şekilde. Şimdi 7 ilmek öreceğim. Şimdi bir ilmek vardı. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde bakın 7 ilmek ördüm. Şimdi şuradaki yapacağımız işlem şu. Şuradaki 7 ilmeği de öreceğim. Bakın, yeşilleri de örüyorum. 7 ilmek örmüştüm, sayarak gidiyorum. 8. ilmeğim, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın buradaki 14 ilmeğimi böyle ördüm. Bu defa ilmek atmadık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu şekilde. Burada yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 14 ilmeğimi haroşa öreceğim. Şu sonuncu ilmeğimi hanımlar arka yüzdeyim. Ters olarak ördüm. Şimdi şöyle tekrar ön yüzdeyiz. Bakın. Şurada hemen tarçın rengi dilimin karşısına tarçın yapmıştık. Şurada yeşil var. Yeşilin karşısına şuraya yine yeşilimizi ekleyerek dilimimizi yapacağız hanımlar. Bu defa dilimimizi yeşil ile yapacağız. Yine hemen şurada ilk ilmeğimi aldım. Ortaya hanımlar yine 12 tane yeşil öreceğim. Diğer dilimleri nasıl yaptıysak bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Ortaya 12 tane yeşili öreceğiz. Geri döneceğiz ardından. 12 yeşille bir diş haroşa ördükten sonra yanlarda birer ilmek bırakacağız. İkişer ilmek, üçer ilmek, dörder ilmek ve ardından dilimi tamamlayacağız. Bu bölüme yine bakın şurada 14 ilmeğimiz var. Şu aradaki 12 ilmeği yeşil ördükten sonra yine dilimimizi diğer dilimlerde olduğu gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi yeşil dilimimi tamamladım. Artık tabandaki son dilimimizi başlatacağız. Bu aşamada yine buradaki 7 ilmeği keseceğim. Bakın ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. Şu ikinci kesimim. Artık burada yeşili kullanmayacağım için yeşil ipimin ucunu keseceğim hanımlar. Şöyle. Onu tekrar kremime düğümleyeceğim. 7 ilmek keseceğiz şimdi. İkinci kesimimi yaptım. Şu üçüncü kesimim. Hanımlar hemen şuradan şu tarçın rengi ipimi de yaklaştırayım. Şu dördüncü kesimim. Beşinci kesim. 6 ve yine şu tarçını yaklaştıracağım. 7. 7 ilmeğimi kestim hanımlar. Şimdi buraya ilmeklerimi öreceğim. Bakın kestim, en son burada bir ilmek kaldı. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Şu bölümdeki ilmekleri de öreceğim. Bakın burada da 7 ilmek kaldı. Bunu da örüyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmeğimi ördüm hanımlar burada. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Buradaki 14 ilmeğimin tamamını krem ipimle haroşa öreceğim. Sonra da yine bu 14 ilmeğe tarçın rengi ipim ile sonuncu dilimimi yapacağım. Bakın en son kenar ilmeği olduğu için bunu ters ördüm. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrardan hanımlar alttan şu tarçın ipimizi alıyorum. Ortaya 12 ilmek tarçınımızı öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. 12 tarçın ile bir diş haroşa ördükten sonra yine yanlarda birer ilmek bıraka öreceğiz. Yanlarda en son 4'er ilmek bıraktıktan sonra yine dilimimizi tamamlayacağız. Bu son dilimimizi de diğer dilimlerde olduğu gibi tamamlayalım, gelelim.
Evet hanımlar, sonuncu dilimimi de burada tamamladım, geldim. Artık yine buradaki ilmeklerin tamamını keseceğiz. Çünkü dilimimizi bitirdik. Yine ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bu şekilde. Artık bakın şuradaki tarçın rengi ipimi de keseceğim. Çünkü bu renkli ipimizle de işimiz kalmadı. Patiğimizin üst bölümünü burada tamamlamış olduk. Şöyle tarçınımı kesiyorum ve ipimin ucunu kremime düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Hemen şöyle ilmeklerimin tamamını artık burada tarçın krem ipimle kesiyorum. Bakın ikişer ikişer topluyorum ilmeklerimi. Şöyle şu ipimin ucunu da arada kaynatarak götüreyim. Ben şöyle. Son bir kremim kaldı. Onu da aldım ve kesimimi yapıyorum. Hemen şu kenarda hanımlar şöyle zincirimi oluşturacağım. İpimin ucunu buradan artık kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Şöyle üst bölümü bu şekildeydi. Şu ipler hanımlar zaten patiğimizin kenarlarını yaparken içerilerde kalacak. Şeklimiz böyle. Şimdi şu kenarlardan ilmekler çıkararak patiğimizin şu bölümlerini yapacağız. Videonun başında dediğim gibi bu bölümlerde sizler misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şişleri kullanmakta zorlandığım için şöyle yedek şişlerimi kullanarak patiğimin bu bölümünü öreceğim. Evet, üst bölüme hemen başlayalım. Öncelikle hanımlar üst bölümde hemen şu kenardan bakın. Şu ilmeğin şu karşı tarafına girerek bakın, ilkine değil ilmeğin iki kanadına birden girerek de değil, bakın benden tarafa değil diğer tarafa girerek şöyle buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde ilk ilmeklerimizi çıkaracağız. Ardından yine bakın sıradaki kenar ilmek yeri var. Bunun karşı kanadına girerek yine ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen ipimin ucunu burada düğümleyeceğim kendine. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız hanımlar. Dediğim gibi bu aşamada misinalı şiş kullanılabilir. Ben zorlandığım için böyle yedek şişlerle yapıyorum. Yine devam ediyorum. Bakın 4 ilmek oldu. 5. 6. 7. 8. Bakın şu 9 oldu. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız hanımlar bu bölümden. Ben şu kenara kadar, şu bölüme kadar bakın 25 çıkarttım. Burun kısmına ortaya 9 çıkarttım ve diğer kenara da toplamda 3 şişe paylaştırdım buradaki ilmeklerimi. Buradan toplamda 25 bu kenardan, 25 buradan, 59 da orta kısımdan, şu kenarlardan toplamda 59 ilmek çıkarttım. Misinalı şişe tüm olarak şöyle çıkartabilirsiniz. Fakat ben 25 buraya, 9 ikinci şişe, 25 de diğer şişe olmak üzere şu bölümden toplamda 59 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerinizi artık misinalı şiş mi kullanırsınız, benim gibi yedek şiş mi kullanırsınız? Diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin şu bölümlerinden bakın diğer şu dilimimin kenarına kadar ilmeklerimi çıkarttım. 25 ilmek sağda, 25 solda, 9 ilmek de ortada var. Yani toplam 59 ilmeğimiz var. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Burada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğini alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Hanımlar bu şekilde burayı, sonra burun kısmındaki 9'u, sonra diğer taraftaki 25 ilmeği diğer uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet, diğer uca kadar bakın haroşalarımı ördüm. Buraya bir diş haroşamız oluştu. Yani şunu yaptık krem ile. Sonra haroşamızı öreceğiz ama tarçın renk ipimizle renkli iplerimizi kullanacağım hanımlar. Buraya yine kenar ilmeğini örerek başlıyorum. Yine ilmeklerimi haroşa yani düz olarak tarçın rengi ipim ile öreceğim. Hemen yine ipimin ucunu düğümleyeceğim. Buralara bu şekilde haroşaları öreceğiz. Şöyle diğer uca kadar bu defa tarçın rengi ipim ile öreceğim. Sonra geri döneceğim, arka yüzde yine düz öreceğim. Bu defa tarçın rengi ipimiz ile bir diş haroşamız olacak. Bu şekilde bakın
Diğer uca kadar öreceğiz. Ardından yine arka yüzde de öreceğiz. Tekrar buraya geleceğiz. Tarçın ile bir diş haroşamız olacak. Ardından yine bir diş krem ile öreceğiz. Sonra bir diş haroşamızı da yeşil ipimizle öreceğiz. Burada böylece bakın 1, 2, 3 yeşille birlikte 4 diş haroşamız olacak. Yeşilden sonra hanımlar tekrar krem ipimizle 2 diş daha haroşa öreceğiz. Yani patiğimizin şu kenarlarında, şuralarda bakın şöyle toplamda 6 diş haroşamız var. İlkini krem ile ördük. İkinci tarçın, üçüncü krem, dördüncü yeşil, beşinci ve altıncı haroşalarımızı da krem ile buraya örelim gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin bu taban bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarını tamamladım geldim. Burada 6 diş haroşam oldu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Öncelikle bu ilk şişimdeki 25 ilmeğimi öreceğim. ...25 ilmeğimizi öreceğiz. Burundaki 9 ilmeğe gelince tabana başlayacağız. Bu şekilde ilk 25 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmındaki 9 ilmeğime geldim. Öncelikle buradaki 9 ilmeğimi örüyorum. Artık tamamen yine haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar. 9 ilmeğimi ördüm. Ardından bu 9 ilmeğimi ördükten sonra yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Ortada 15 olana kadar yanlardan birer birer ilmekler alacağız. İpimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Bu defa yine ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim. Hemen şu kenardan bir ilmek örerek yine ortaya ekliyorum. Ortada 12 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. Ardından diğer şişimden de bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğim. 13 ilmeğim olacak böylece. Bakın yine bu şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Yeniden geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Burası haroşa örgü olduğu için hızlı örüyorum hanımlar. Düz örgü hiçbir şey yok burada. 13 ilmek ördüm. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 14 ilmek oldu. Şimdi geri döndüm, yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 14 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde 14 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan da yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayım 15 oldu. Şimdi kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Kesimlere başlayacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu aşamada tabanımda 15 ilmek vardı. 14'ünü öreceğim. 15. de kesimimi yapacağım. Bakın buradaki 14 ilmeğimi ördüm. Şu 15. ve sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesimimi yapacağım. İlmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın tabanda son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yeniden şöyle geri döndüm. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bu bölümde kesimler yapıyoruz. 14 ilmek örüyoruz. 15. de yan taraftan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Taban kesimini bu şekilde yapıyoruz şu anda. Bakın yine tabanda son bir ilmek kaldı. Yani 15. ilmek. Yan taraftan da bir ilmek alarak ikisini keserek örüyorum. Hanımlar 15 ilmek üzerinden bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. Ta ki biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol tarafta bakın. Burada ve bu şişimizde 11'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şurada bakın şöyle 5, 10, 11 ilmek kalacak. Şurada da yine aynı şekilde 11 ilmek kalacak. Bu sağ ve sol tarafta 11'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere gösterdiğim gibi keselim gelelim.
Evet hanımlar, iki kenarda da 11'er ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını 15 ilmek olarak kestim. Bakın sayalım. 5, 10, 11. Diğer tarafı da sayalım. Emin olun. 5, 10, 11. Şimdi yanlardan artık kesim yapmayacağız. Birer birer ilmek alarak ortaya ekleyeceğiz hanımlar. Yine bakın ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine öncelikle tabandaki 15 ilmeğimi örüyorum. Tamamını öreceğim bu defa. Kesim yapmayacağız artık. Bakın 15 ilmeğimi ördüm. Yine yandan bu defa bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 16 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu defa tabandaki 16 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Sonra diğer şişimden de bir ilmek alarak bu taban bölüme ekleyeceğim. Bu şekilde 16 ilmeğimi ördüm. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Böylece orta kısımda 17 ilmek oldu. Her seferinde yanlardan birer birer ilmeği ekleyeceğiz hanımlar. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu taban kısımdaki 17 ilmeğimi öreceğim. Bakın 17. ilmeğimi ördüm. Ardından yine bu şişimden bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. 18 oluyor. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Orta kısmındaki 18 ilmeği örünce ya bu taraftan da bir ilmek alacağız. 19 olacak. Birer birer her sırada ilmekleri bu orta kısma ekleyeceğiz. Böylece bu yanlardaki ilmeklerin hepsi ortaya eklenmiş olacak. Böylece şişimizdeki toplam ilmek sayımız 37 olacak. 15 ilmek burada vardı. 11'er ilmek de yanlarda vardı. Hepsini toplayınca 11, 11, 22, 15 de ortada 37 ilmek olacak. Şimdi bu yanlardaki ilmeklerimiz bitene kadar bu kenarları birer birer orta kısma sizlere tarif ettiğim gibi ekleyelim gelelim. Evet hanımlar, kenarlarda kalan ilmekleri birer birer orta kısma ekledim. Burada 37 ilmek oldu. Şimdi bu kenar ilmek yerlerinden sağ 6 ilmek şu kenardan 6 ilmek bu kenardan girerek yine ilmekler çıkaracağız. Toplamda 12 ilmek daha olacak. Böylece şişimizdeki ilmek sayımız 49'a ulaşacak. Şimdi burada 37 ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar hanımlar buradaki 37 ilmeğimizi öreceğiz. Bu şekilde. Hepsini örüyorum. Bakın şu 37. ilmeğim, bunu da ördüm. Şimdi hanımlar şu kenar ilmek yerleri var burada, bakın V şeklinde. Buradaki ilk krem kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. 38 ilmek oldu. Sırasıyla bakın bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. 6 kere buradan çıkaracağız. Bakın ilkini kremden çıkarttık. İkinciyi yeşilden, üçüncüyü kremden, dördüncüyü tarçından, beşinci ve altıncı sonuncuyu da bu son iki krem kenar ilmek yerlerinden çıkaracağız. Şimdi ilkini buradan çıkarttım. Geri dönüyorum. Burada da hanımlar ipim yine karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar yine öreceğim. Bu aşamada hanımlar şu kenarlardan ilmek çıkarttıkça bu şişimizdeki ilmekler biraz kasma yapacak. Bu nedenle buradaki ilmekleri iki şişe ayıracağım. Misinalı şiş kullananların ayırmalarına gerek yok. Bakın bir miktar ilmeğimi ördükten sonra kalan ilmekleri de diğer şişimle öreceğim. Çünkü bir iki sıra sonra burada ilmekler ister istemez kasma yapacağı için. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine öreceğim. Bakın sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüze burada da bakın şu krem kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarıyorum. Böylece hanımlar 39 ilmek oldu. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar yine ilmeklerimizi öreceğim. Sonra yeşil kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Ardından geri döneceğim. Yine arka yüzde ilmekleri ördükten sonra burada da yeşil kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. 6 kere bu kenardan, 6 kere de bu kenardan çıkaracağız. Toplamda 12 ilmek daha çıkarmış olacağız. Ve toplam bu arka bölümdeki ilmek sayımız böylece 49 olacak. Şimdi bu şekilde hanımlar buralardan 6'şer tane ilmeklerimizi sizlere gösterdiğim gibi çıkaralım gelelim, ardından birlikte arka bölüme geçelim.
Evet hanımlar, şu kenarlardan 6'şar ilmek çıkarttım. Böylece bakın patiğimin bu arka bölümünde 49 ilmeğim oldu. Artık 49 ilmek ile patiğimizin şu bölümlerini öreceğiz. Artık yanlardan ilmek çıkartmayacağız. İlmek sayıları artmayacak. 49 ilmek ile arka bölümü haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi haroşa örelim. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine bu aşamada kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi tekrar haroşa örmeye devam edeceğim. Bu şekilde 49 ilmek ile bir diş haroşa örmüş oluyoruz. Diğer uca kadar hanımlar, buraya kadar yine ilmeklerimizi haroşa tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüze 49 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Bir diş haroşa ördüğümüz yer belli olsun diye, sırası kaybolmasın diye şuraya şöyle bir renkli ipi takacağım hanımlar. Şöyle. Hemen yeri belli olsun canlar. Buraya maksat işaret koymak. Ayracınız falan varsa şu ilmek ayıran ayraçlardan onları da koyabilirsiniz. Bakın hemen ipimi şuraya takayım. Buraya bir diş haroşamız oluştu. Ben 49 ilmek ile hanımlar patiğimin şu arka bölümüne toplamda 12 diş haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam oldu. Bakın gayet de esnek. Şöyle göstereyim. Siz bu aşamada patiğinizi örerken yani birkaç sıra ördükten sonra patiğinizi şöyle bir ayağınıza giyin, deneyin, ölçün. Bu patiğinizin arka bölümü hanımlar topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Ben 12 diş haroşa yaptım ama belki siz 14, belki 15 yapacaksınız. Belki 11 yapacaksınız. Bu tamamen yapacağınız ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi mutlaka ayağınıza ölçün, deneyin. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümüne 12 diş haroşamı ördüm geldim. Artık şuraya koyduğum renkli ipimi çıkartabilirim. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Hanımlar, topuk bölümünde şöyle ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 21 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye böyle bir ayrım yaptım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlmeklerimi sayarak öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kenardan 20 ilmeğimi ördüm. 21. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. 20 ilmek ördüm. 21. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 21 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra hanımlar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şu an arka yüzdeyim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. İlmeklerimin tamamını arka yüzde haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani 20 ilmek öreceğim. 21. de kesimimi yapacağım. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada şu arada 6 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 5 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 20 ilmek öreceğiz. 21. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki şu 5 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu bu şekilde ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 21 ilmek ayırmıştım.
Kesimlerden sonra sağ şişimde de 21 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Bu aşamada ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde, aynı sayılarla kesiliyor hanımlar. Gizli kesim olduğu için kesimizi patiğin arkasında belli bile olmuyor. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü topluyorum. En son şuraya bir zincir çektim. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğu bu şekilde. İzi bile belli değil. Patiğimizin arkasında şahane, tertemiz bir görüntüsü var. Patiğimizi tamamladık. Bu şekilde kenar oyalarımız var. Patiğimizin kenarına 3 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. İlkini krem ipimizle yapacağız. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın. Kenar ilmek yerlerine batarak sık iğne tekniği ile kenar oyamızı yapıyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkarsak eğer bu boğaz kısmı dar olur. Ayağımız patiğe girmez. Bu şekilde. Sık iğne tekniği ile başladığımız yere kadar kenar oyamızın ilk sırasını yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son şuraya bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen şu ipimin ucunu gizleyeceğim. Bu iplerimizin uçlarını gizlemeyi unutmayalım hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle sıkılayarak bir güzel gizliyoruz. Şimdi kenar oyamın ikinci sırasını yapacağım. Yine sık iğne tekniği kullanacağım fakat bu defa yeşil ipimi kullanacağım. Patiğimde kullandığım renkli iplerimi kenar oyamda da yine kullanacağım. Şöyle. Önce bir ilmek oluşturdum yeşil ipim ile. Bu sık iğnemin bittiği yere hemen şöyle ilmeğimi sabitleyerek bu defa sık iğnelerimi yeşil ipimle yapıyorum. Yine gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkı yaparsak dediğim gibi patik ayağa girmez. Buna dikkat edelim bakın. Tığımdaki ilmeklerim ne kadar gevşek. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yine kenar oyamızın ikinci sırasını bu teknikle ilk başladığımız yere kadar tamamlayalım gelelim. Yeşil kenar oyamı da tamamladım hanımlar. En son buraya da bir zincirimi çektim ve hemen yeşil ipimin ucunda kesiyorum. Tekrar ip gizleme işlemini unutmayalım. Bakın ilmek aralarına şöyle girerek yeşil ipimizin ucunu da gizliyorum. Şimdi kenar oyamızda bir sıra daha yapacağız. Onu da tarçın rengi ipimizle yapacağız hanımlar. Şöyle önce ipimizin ucunu güzelce gizleyelim. Önce krem ile yaptık. Normal düz sık iğne şeklinde. Sonra yeşil ile yaptık. Şimdi tarçın ipimize geçeceğiz. Fakat bu defa ters sık iğne yöntemi yapacağız. Hemen şöyle tarçın ipimi alıyorum. Yine bir ilmek oluşturacağım. Şöyle. Ve kenar oyamızı bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya sabitliyorum. Bu defa geri geri gideceğiz. Yani ters sık iğne yöntemi yapacağız hanımlar. Şimdi bakın bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde geri geri giderek ters sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın 3. ve sonuncu sırasını yapıyoruz. Ters sık iğnede zorlananlar bu sırayı da yine düz sık iğne tekniği olarak yapabilirler. Artık dilediğiniz şekilde nasıl kolayınıza gidiyorsa yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yine patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar kenar oyamızla dolanıp gelelim. Evet hanımlar, yine kenar oyamı tamamladım. En son ipimi kesip diğerlerinde olduğu gibi ucunu gizledim. Bakın patiğimizi tamamladık. Görüntümüz, şeklimiz bu şekilde. Şekil şemal patiğimiz de böyle. Hemen patiğimi ayağıma giydirip, makineye giydirip sizlere öyle de göstereyim. Çok güzel, şık, farklı bir patik oldu hanımlar. Bambaşka bir yapılışı vardı. Çok da zevkli örmesi. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek
yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da yine bu şekilde birlikte yaptığımız patiğimiz. Gördüğünüz gibi dikişsiz, çok güzel, şık bir patik oldu. Bakın şu arka bölümü, topuğu, boğaz kısmı gerçekten hoş oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.